Merhaba, benim adım Stephen Novak ve ben bir ölümden dönen deneyimleyiciyim. Hayat ve ölüm arasındaki perdeyi aşmam, gerçeklik, bilinç ve varoluşun dokusu hakkındaki anlayışımı sonsuza dek değiştirdi. Hikayemi paylaşmak istiyorum. Bu hikaye daha çocukken başladı ve zamanla yaratılış, kuantum fiziği ve tüm varlıkların birbirine bağlılığı hakkında derin vahiylere dönüştü. İlk karşılaşma. Ötesine bir bakış 4 yaşındaydım ve ilk kez ölümle burun buruna geldim. Görünüşte sıradan bir gündü. Komşunun garaj yolunda yere yakın bir plastik 3 tekerlekli bisiklet olan Big Wheel'imle oynuyordum. Kardeşim, caddenin karşısından bana seslenerek alışveriş merkezine gideceğimizi söyledi. O zamanlar için bu Disneyland kadar büyülü bir yerdi. Heyecanla pedallara asıldım, hızla ilerledim, ancak hızla yaklaşan arabadan habersizdim. Tepki vermeye fırsat bulamadan etrafımdaki her şey hareketin içinde bulanıklaştı. Renklerin akışı ve baş döndürücü bir kaos beni içine çekti. Gözlerim hızla akan şekillerin girdabına kapıldı. Hislerim aniden gelen hareketin şiddetiyle boğuldu. Bir an sonra dünya vahşice eğildi ve öne doğru savrulduğumu hissettim. Göğsümden aşağı yayılan gürültülü bir çarpışma darbesi tüm vücudumu sarsan bir şok dalgası gönderdi. Big Wheel'im beni yerden kaldırdı. Dünya çevremde delicesine dönüyordu. Ta ki aracın altına düşene kadar. Kulaklarımda derin, boğuk bir ses yankılandı. Fren sesleri, çığlıklar ve boğuk bir uğultu. Zaman aniden uzadı. Her his yoğunlaştı ve sonra her şey mutlak bir karanlığa gömüldü. Arabanın altında kaldım ve ezilmek üzere olduğumu hissettim. Mucizevi bir şekilde Big Wheel'im arka tekerleğin altına sıkıştı ve arabanın beni tamamen ezmesini önledi. Kendime geldiğimde kendi bedenimi dışarıdan izliyordum. Gözlerimin geriye doğru devrildiğini gördüm. Yine bir karanlık dalgası üzerimi kapladı. Ancak bir sonraki an fark ettim ki artık yalnız değildim. Birine yaslanıyordum, sıcaklığını hissediyordum. Gözlerimi açtım, aşağı baktım ve yere kadar uzanan uzun, gümüş beyaz saçları fark ettim. Saçlar sanki içsel bir ışıkla parlıyordu, görünmez bir akıma kapılmış gibi hafifçe dalgalanıyordu. Baktıkça içimde garip bir huzur ve sıcaklık hissettim. Sanki bu varlığı zamanın ötesinde bir şekilde daha önce tanımış gibiydim. Gözlerimi yukarı kaydırdım, uzun bir cübbesi vardı ve sonunda yüzünü gördüm, tamamen saf ve parlak beyaz, tarif edilemez bir huzur ve bilgelik yayıyordu. Hiçbirimiz ağzımızı kıpırdatmadık ancak yine de konuşuyorduk. Düşüncelerimiz fiziksel kelimelere ihtiyaç duymadan saf bir anlayış halinde akıyordu. Ona bakarken içsel varlığına doğru çekildiğimi hissettim ve bir anda anladım. Bedenimin dışındaydım. Hiçbir nefretin, acının veya ıstırabın olmadığı bir alemdeydim. Yalnızca mutlak bir uyum ve barış vardı. Burası evim gibiydi. Adeta bir cennet. Ancak varlık bana zamanımın henüz gelmediğini söyledi. Tekrar döneceğini belirtti ancak o an bunun ne anlama geldiğini tam olarak anlayamıyordum. Beni dünyaya geri göndermeden önce son sözleri şunlardı. Stephen, başını eğ, her şey yoluna girecek. Gözlerimi tekrar açtığımda odamdaydım ve etrafım oyuncaklarla doluydu. Hayat devam etti. Ancak o anın bir kısmı her zaman içimde kaldı. Detaylarını hatırlamasam da. İkinci ölümden dönüş, daha yüksek bir bilginin kapısı. 30'lu yaşlarımın başlarına geldiğimde hayatı umursamaz bir şekilde yaşıyordum. Ölümün sınırına meydan okurcasına tehlikeli kararlar alıyordum. İçimde hep çocukken yaşadığım olayın bir yankısı vardı. Olağanüstü bir şey olmuştu ama hatırlayamıyordum. Bir gece arabayla yaklaşık 110 kilometre saat hızla giderken içimi tarif edilemez bir huzursuzluk kapladı. Yol lambalarının loş ışığı altında asfalt kayıyordu. Aracın lastik sesi dışında her şey ölümcül bir sessizliğe bürünmüştü. Önümde aniden keskin bir viraj belirdi. Direksiyonu sımsıkı tuttum ama içime garip bir his düştü, sanki zaman yavaşlamıştı. Kalbim deli gibi çarpmaya başladı. Bir anda lastikler yol tutuşunu kaybetti ve araba kontrolsüz bir şekilde savruldu.
Direksiyon ellerimden fırladı, devasa bir güç beni bilinmeyene doğru çekiyordu. Yoldan çıktım, bir telefon direğine çarptım ve 5 kez takla attım. Her şey yine karardı. Kendime geldiğimde ameliyathaneye doğru götürülüyordum. Korku içindeydim, kaçmak istiyordum. Ama sonra o tanıdık enerji beni sardı. Kesin bir güven ve huzur duygusu içime doldu. O çocukluk sesini tekrar duydum. Stephen, başını her şey yoluna girecek. O an içimde bir şey kırıldı ve hatıralar şelale gibi zihnime aktı. Daha önce hiç çalışmadığım konular, kuantum fiziği, enerji alanları, evrenin yapısı aniden anlam kazanmaya başladı. Varlık bana yaratılışın planını gösterdi. Sonsuz çizgiler ve titreşen düğümlerle dolu, sürekli değişen ışık ağı, tüm varoluşun temelini oluşturuyordu. Her iplik, bir bilinç, bir güç veya evrenin dokusuna dokunan bir bağlantıydı. Evrenin büyük bir enerji ağı olduğunu ve her canlının bu ağın ayrılmaz bir parçası olduğunu anladım. Varoluşun gerçekliği üzerine yeni bir anlayış. Bu deneyimler sayesinde artık gerçekliğin göründüğü gibi olmadığını biliyorum. Sadece fiziksel bedenlerden ibaret değiliz. Bilinçli bir enerji alanı içinde var olan varlıklarız. Sevgi, yaratılışın temel gücü ve iyileşme, öz varlığımıza yeniden hizalanmaktan ibaret. Ölüm bir son değil, bilinç için bir geçiş kapısıdır. Bu farkındalık bana korkunun ötesinde bir huzur kazandırdı ve hayatı daha büyük bir amaçla yaşamama yardımcı oldu. Biz sonsuzuz, bilincimiz fiziksel dünyamızın ötesinde var olmaya devam eder. Bu hayatta verdiğimiz her karar ruhumuzun yolculuğunu şekillendirir. Yaratılışın şablonu ve kuantum gerçeklik bu deneyimde derinleştikçe var olan her şeyin birbirine bağlı olduğunu, tüm zaman ve mekana yayılan büyük titreşen bir enerji alanının parçası olduğunu gördüm. Bana geçmişin ve geleceğin kesitleri gösterildi. Zamanın doğrusal değil, akışkan olduğunu, geçmiş, şimdi ve geleceğin aynı anda var olduğunu öğrettiler. Beni yönlendiren varlık, bilincin maddi dünyanın ötesinde bir güç olduğunu, sonsuz ve ilahi bir şey olduğunu açıkladı. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi, bu yolculuğa birlikte devam edelim. Bir anda, ancak tarif edebildiğim kadarıyla, uçsuz bucaksız, karmaşık bir enerji alanına taşındım. Mavi, mor ve altın tonlarında parlayan sonsuz bir genişlik. Havanın kendisi bile canlı gibiydi, görünmez bir güçle titreşiyor ve hareket ettikçe bedenime sıcak dalgalar yayılıyordu. Sayısız ışıldayan iplik, göksel bir dokuma gibi iç içe geçmişti. Her bir iplik, özümün derinliklerinde yankılanan bir frekansta titreşiyordu. Aynı anda hem ağırlıksız hem de köklü hissediyordum, sonsuzluğa doğru uzanan saf bilincin akışına tamamen absorbe olmuştum. Gördüğüm şey parlayan bir şablona benziyordu. Çevremdeki canlı, titreşen enerjiyle kusursuz bir şekilde iç içe geçmişti. Ancak bu şablon sadece statik bir diyagram değildi, varoluşun temel çerçevesiydi. Her varlığın öz bilgisini saklayan ve aynı zamanda onların deneyimlediği gerçekliği şekillendiren dinamik bir harita. Beni yönlendiren varlık, bu kuantum şablonunun tüm yaşamın temeli olduğunu, şifanın, büyümenin ve dönüşümün buradan erişilebileceğini açıkladı. Bunun sadece sabit bir plan olmadığını, aksine düşünceye, duyguya ve niyete yanıt veren canlı, dinamik bir alan olduğunu fark ettim. Beni yönlendiren varlık, bunun gerçekliğin temel yapısı olduğunu açıkladı, tüm varlıkların içinde bulunduğu kuantum alanı, geçmiş, şimdi ve geleceğin ayrı olmadığı, enerji ve yaratılışın karmaşık bir dansla birbirine bağlandığı devasa bir bilinç ağı. Varlık, her canlı varlığın bu alan içinde bir şablona sahip olduğunu, onların varoluşlarını tanımlayan benzersiz bir enerjik iz taşıdıklarını açıkladı. Bu şablon, fiziksel, duygusal ve ruhsal şifa için erişilebiliyordu. Sanki her ruh, içinde mükemmel, lekesiz bir versiyonunu taşıyordu ve bu şablona yeniden bağlanarak gerçek şifa gerçekleşebiliyordu. Sonrasında
kendimi devasa bir şifa çemberinin merkezinde buldum. Kalbimden dışa doğru yayılan, ışıldayan enerji iplikleri vardı, her biri çemberin dış kenarına uzanıyordu. Bu iplikler dışa doğru titreşip, tekrar içeri döndükçe, onların bilincimizi dünyaya nasıl yansıttığımızı ve bunun sonucunda nasıl deneyimler aldığımızı temsil ettiğini fark ettim. Bu alan aracılığıyla sayısız diğer varlığı gördüm, her biri kendine özgü frekanslar yayıyordu. Bazıları yumuşak, altın bir ışıkla parlıyordu. Bazıları ise canlı renk dalgalarıyla titreşiyordu. Onların enerjisini hissedebiliyordum, sanki özümün derinliklerinde yankılanan görünmez bir melodi gibiydi. Bazı frekanslar neredeyse duyulabilirdi. Uyumlu tonlar ya da fısıltı gibi titreşimler halinde. Diğerleri ise sadece hissediliyordu. Derin bir sıcaklık ya da bedenimden geçen elektriksel bir titreşim gibi. Sanki her ruh, varoluşun senfonisine dokunmuş benzersiz bir imzaya sahipti. Bazıları daha yüksek, daha ışıklıydı, sevgi ve bilgelikle doluydu, varlıkları nazik bir kucaklaşma gibi hissettiren bir enerji yayıyordu, içimde yankılanan sessiz hakikatler fısıldıyordu. Onların varlığı sıcaklık ve rehberlik taşıyor, ruhumu yükseltiyordu. Ancak bazıları daha karanlık görünüyordu. Korku, öfke ve acının düşük titreşimlerine hapsolmuşlardı. Enerjileri yoğun ve ağırdı, sanki sonsuz bir mücadele döngüsüne sıkışıp kalmışlardı. Bazıları yardım için uzanıyor, varlıkları umutsuzluk ve özgürleşme arzusu arasında gidip geliyordu. Ancak bazıları etraflarındaki yüksek frekanslara karşı tepkisiz, hareketsizdi. Bunu gözlemlerken enerjinin ve niyetin varlığımızı nasıl şekillendirdiğini anlamaya başladım. Sevgi ve bilgelikle yükselip yükselmeyeceğimizin veya çözülmemiş duyguların ağırlığı altında hapsolup kalacağımızın belirleyicisi buydu. Bu farkındalık kendi düşüncelerime ve etkileşimlerime yaklaşımımı değiştirdi. Dünyaya yaydığım enerjinin bilincinde olmaya başladım. Her düşüncenin frekans taşıyan bir titreşim olduğunu ve gerçekliğimi etkilediğini kavradım. Bilinçli farkındalık pratiği yapmaya başladım. Duygularımın ve niyetlerimin sevgi ve büyümeyle uyumlu olmasını sağlamak için. Küçük seçimler, şükran ifade etmek, nezaket göstermek, geçmiş yaraları serbest bırakmak, günlük hayatımın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve içsel durumum ile çevremdeki dünya arasındaki derin bağlantıyı pekiştirdi. Sonuç, varoluşun yeni bir anlayışı. Bu deneyimler sayesinde gerçekliğin göründüğü gibi olmadığını anladım. Bizler sadece fiziksel bedenlerden ibaret değiliz. Biz geniş ve zeki bir bilinç alanında var olan enerjik varlıklarız. Sevgi, yaratılışın temel gücüdür ve şifa, özümüzle, lekesiz hakikatimizle yeniden hizalanma meselesidir. Her zorluk, her deneyim, kaybettiğimiz parçalarımızı geri kazanmak, büyümek ve yükselmek için bir fırsattır. Ve en sonunda ayrılık diye bir şey yoktur, sadece birlik, sadece bütünlük vardır. Bu deneyimlerden ölümün bir son değil, derin bir dönüşüm olduğunu, varoluşun başka bir seviyesine geçiş olduğunu anlamaya başladım. Bu farkındalık tüm bakış açımı değiştirdi. Ölüm, korkum çözülerek yerini derin bir huzur duygusuna bıraktı. Artık ölümü korkulacak bir şey olarak değil, bilincin devamı fiziksel gerçekliğimizden daha geniş bir varoluşa geri dönüş olarak görüyordum. Bunu bilmek, hayatı daha büyük bir amaçla yaşamama olanak sağladı. Her anı büyüme, bağ kurma ve sevgi dolu bir yolculuğun parçası olarak kucaklamayı öğrendim. Hayat ve bilinç fiziksel alemin ötesine uzanır ve burada yaptığımız her şey ötesindeki yolculuğumuzu şekillendirir. Boyutlar arasındaki perde sandığımızdan daha incedir ve sevgi tüm varoluşu birbirine bağlayan güç olarak kalır. Bu farkındalık yaşamın amacını, şifayı ve evrenin birbirine bağlı doğasını anlama biçimimi kökten değiştirdi. Bizler sonsuzuz. Özümüz, bilincimiz fiziksel alemin ötesinde de var olmaya devam eder ve bu hayatta yaptığımız seçimler ruhumuzun sonraki yolculuğunu şekillendirir. Bu benim hikayem. Bu öğrendiğim gerçek. Bunu paylaşarak merak uyandırmayı, iç gözlem yapmaya teşvik etmeyi ve bizi çevreleyen sırlarla daha derin bir bağ kurmayı umut ediyorum.
Belki de deneyimlerimiz her ne kadar bireysel olsa da varoluşun büyük dokumasına işlenmiş aynı ipliklerdir. Peki ya hayatlarımız keşifle dolu bir hayranlıkla yaşanmak için varsa? Peki ya mücadelelerimiz bilgelik kazanmanın yollarıysa? Ya başkalarıyla kurduğumuz bağlar ilahi olanın yansımalarıysa? Sizi kendi yolculuğunuzu düşünmeye, gerçekliğin doğasını sorgulamaya ve hepimizin algılayabileceğimizden çok daha büyük güçler tarafından birbirimize bağlı olduğumuz ihtimalini değerlendirmeye davet ediyorum. Belki de bu fikirleri keşfederken kendiniz ve evren hakkında daha derin hakikatleri ortaya çıkarabilirsiniz. İşte bu yüzden şimdi bunu sizinle paylaşıyorum. Böylece hep birlikte varoluşun doğasını sorgulamaya, perdenin ötesindeki sırları kucaklamaya ve aslında hayal ettiğimizden çok daha büyük olduğumuz gerçeğine kalplerimizi açmaya başlayabiliriz. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.